26 Nisan 1986, sabaha karşı saat 01:23. Dünyanın en korkunç ikinci nükleer kazasına saniyeler var. Reaktör kapağının üstü yerinden fırlıyor. Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin 4 numaralı reaktörü patladı. Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 130 kilometre kuzeyindeki Çernobil kenti, insanlık tarihinin en korkunç çevre felaketlerinden birine sahne oldu. Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4. reaktöründe yaşanan patlama sonucu çevreye 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayıldı. Patlamanın ardından radyoaktif madde yüklü bulutlar Türkiye dahil birçok ülkeyi etkiledi. Herkese selam. Hava soğuk, ağır ve tuhaf bir sessizlik var. Sanki dünya nefesini tutmuş, zamanı durdurmuş gibi. Bu gece sizi 26 Nisan 1986 sabahına Sovyetler Birliği'nde Çernobil Nükleer Santrali'ne götürüyorum. Sisli, metalik bir koku var. Uzaklardan gelen elektrik humları ve reaktörün düşük frekanslı uğultusu kulaklarını dolduruyor. Şehirde henüz kimse farkında değil ama çok yakında bir felaketin gölgesi üzerinizde düşecek. Sokaklar boş. Pripyat kasabası hala uykuda. Ama bugün sıradan bir sabah değil. Bu gece tarih değişecek. Hazır mısın? O zaman derin bir nefes al ve benimle gel. Eğer videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz videolarımızın devamı için çok kıymetli. Gözlerini kapat ve kendini Çernobil'in 4 numaralı reaktörünün kontrol odasında hayal et. Küçük, metalik kokulu bir oda. Her köşesinde ışıklar yanıp sönüyor. Göstergeler titriyor. Uyarı ışıkları kırmızı kırmızı parlıyor. Hava nemli, ağır ve elektrik dolu. Burada felaketin kapılarını aralayacak 3 kişi var. Leonid Taptunov, sadece 26 yaşında, baş kontrol mühendisi, ellerinde belgeler, gözlerinde kaygı ve sorumluluk ağırlığı. Her sayı, her gösterge onun hayatını ve reaktörün kaderini belirliyor. Alexander Akimov, vardiyalı ustabaşı, yüzünde yorgunluk ama kararlarında kararlılık. Reaktörün devasa gücünü hissetmiş, onu kontrol etmekle yükümlü. Her adımı dikkatle atıyor. Çünkü tek bir yanlış tüm bölgeyi yok edebilir. Ve Anatoly Dyatlov, yardımcı şef mühendis, sert, disiplinli ve acımasız bir karakter. Komünist sistemin ürünü olarak yetişmiş, kuralları önemser ama gerçeklerin önüne geçmez. Bu gece testin devam etmesini istiyor. Tartışmalar sert, sesler yükseliyor. Enerji göstergeleri arasında bir gerginlik dalgası yayılıyor. 25 Nisan 1986 tarihinde Çernobil Nükleer Santrali'nin 4. reaktöründe rutin koruyucu bakım çalışmalarının hazırlıklarına başlandı. İleride olası acil bir durumda ek güç kaynağı olarak kullanılması için bir türbin jeneratörünün test edilmesi planlanıyordu. Hayal edin, 25 Nisan 1986, Çernobil Nükleer Santrali'nin 4. reaktöründe rutin bir bakım gecesi. Sessizliğin içinde yalnızca mekanik uğultular duyuluyor. Türbin jeneratör olası bir acil durumda devreye girecekmiş gibi gerilimin sessiz tanığı. Reaktörün gücü bir gün önce 1600 megawatttan düşürülmüş. Acil durum soğutma sistemi kapatılmış. Herkesin omuzlarında sessiz bir baskı var. Bir adım yanlış, geri dönüşü olmayan bir felaketin kapısını aralayabilir. Reaktör Sovyetlerin gururu ama o gece gurur ve kibir birleşiyor. Güvenlik sınırları zorlanıyor. Her bir mühendis kendi sorumluluğunu ve egosunu taşıyor. Fakat hiçbiri bu gece ne kadar ölümcül bir karara sürükleneceğini tam olarak bilmiyor. Odada sessizlik anları geliyor ama her sessizlik daha büyük bir patlamanın habercisi gibi. Her biri birbiriyle çatışıyor. Titrek ışıklar altında alınan kararlar çok yakında görünmeyen bir felaketi tetikleyecek. Saatler geçiyor. 23.10'da güç seviyesi 700 megawatt'a indirilmeye çalışılıyor. Otomatik güç modu açık ama güç durdurma ayarı yanlış ayarlanmış ve bir anda güç seviyesi 30 megawatt'a düşüyor. Kontrol odasında enerji göstergeleri hızla düşüyor. Gösterge ışıkları birbiri ardına yanıp sönüyor. Ekranda rakamlar oynuyor. Dengesizlik sinyalleri göz kırpıyor. Leonid Taptunov ve Akimov enerjinin tehlikeli bir seviyeye düştüğünü fark ediyorlar. Her ikisi de durdurmayı savunuyor ama Dyatlov'un sesi odada yankılanıyor. Test devam edecek. Her kelimesi metalik odanın havasını daha da ağırlaştırıyor. Operatör ter içinde ama panik yok. Görevi tekrar gücü yükseltmek. Test planlanan seviyenin çok altında 200 megawatt ile başlatılıyor. Reaktörün iki ölümcül sırrı. Birincisi tasarım hatası. Düşük güçte çalışırken reaktör dengesizleşiyor. Her yanlış adımda çekirdek ölümcül bir enerji patlamasına daha yakın hale geliyor.
ediyor. İkincisi de Dyatlov'un sert kararlılığı. Kuralları esnetiyor, güvenlik sınırlarını görmezden geliyor. Dışarıda teknisyenler rutin işleriyle meşgul. Reaktörün sessizce büyüyen tehlikesinden habersiz işlerini yapıyorlar. Bir teknisyen sıcak atık sulardan etkilenen balıkları kontrol ederken olağan dışı bir durumun ilk işaretlerini hissediyor. Ama odadakiler için işin önemi güvenlikten daha ağır basıyor. Reaktörün enerji seviyesi 200 megawata kadar düşmüş. Çekirdeğin görünmeyen bölgelerinde basınç artıyor. Her saniye felakete bir adım daha yaklaşılıyor. Oda gerginlikle dolup taşarken herkes kendi sorumluluğunun ağırlığını omuzlarında hissediyor. Bir karar hatası sadece kontrol odasını değil tüm çevreyi yok edebilecek bir zinciri başlatacak. Kontrol odasında alarm ışıkları kırmızı birer işaret gibi yanıp sönüyordu. Su seviyesi kritik noktaya inmiş, reaktörün çekirdeğinde görünmeyen bir gerginlik oluşmuştu. Buhar basıncı artıyor, metal boruların uğultusu ve tıkırtısı odada yankılanıyordu. Her saniye bir felaketin habercisiydi. Taptunov ve Akimov ter içinde ve panik ve çaresizlik arasında gidip geliyordu. "Durduralım, enerji çok yükseliyor," diye fısıldadılar. Ama Dyatlov'un kararlı bakışı onları susturuyor, testin tamamlanması gerektiğini hatırlatıyordu. Reaktördeki küçük ama kritik alanlarda basınç öyle hızlı artıyordu ki herkesin içi buz kesilmişti. Her dakika, her saniye bir kum saatinin kumlarının hızlıca tükendiğini hatırlatıyordu. Kontrol çubuklarının yanlış hareketi, buhar basıncının öngörülemez şekilde yükselmesi demekti ve o an geldi, ilk patlama. 26 Nisan 01:23. Kumanda tablosunda acil durdurma sinyali yanıyor. Eller titreyerek düğmeye basılıyor. Kontrol çubukları aşağı hareket ediyor. Ama saniyeler içinde güç nominal değerinin tam 100 katına fırlıyor. Ve ardından birkaç saniye arayla 2 dev patlama. İlkinde gökyüzü kırmızı alevle aydınlanıyor. Sonra mavi bir şimşek yükseliyor. Dev bir mantar bulutu santrali kaplıyor. Ölüm sessizliği her yanı sarmış. Bir kırmızı alev yükseldi. Reaktörün kapağı fırladı ve içerideki güç kontrollü bir enerji olarak değil bir canavar gibi dışarı çıktı. Odadaki herkes görebildiği kadarıyla sarsıldı. Hava sıcaklığı yükseldi. Metalik yanmış bir koku etrafı sardı. Ama ikinci patlama çok daha büyüktü. Bu kez mavi bir alev göğe yükseldi. Dev bir mantar bulutu tüm santrali kapladı. Gökyüzünü gölgelerle doldurdu. Dışarıda Pripyat kasabası henüz uykudaydı. Kimse bu sessizliğin altında dehşet dolu bir sabahın yattığını bilmiyordu. Ama sen orada kontrol odasındaydın. İnsan aklının sınırlarını zorlayan bir anın, felaketin eşiğindeki birkaç dakika içinde her şeyi gözlerinle görüyordun. Her saniye bir adım, her karar bir hayat demekti ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. İlk patlamanın şoku henüz geçmemişti ki ikinci bir sarsıntı geldi. Bu kez güç çok daha şiddetli bir şekilde yükseldi. Reaktörün 500 tonluk güvenlik kapağı adeta fırlatıldı ve gökyüzüne doğru havalandı. Metal ve beton parçaları etrafa saçıldı. Kontrol odasındaki herkesin gözleri fal taşı gibi açıldı. Sessizlik bir anda ölümcül bir çığlığa dönüştü. Radyoaktif yakıt ve grafit ince bir sis bulutu gibi atmosfere yayıldı. Görgü tanıkları havada metalik, yanık ve ölüm kokusu karışımı bir gaz hissettiklerini anlattı. Dışarıda gece yarısına yakın saat olmasına rağmen gökyüzü sanki gündüzmüş gibi aydınlandı. Alevlerin renkleri kırmızı ve mavi dans ediyor. Mantar bulutu yukarı doğru yükseliyordu. Sen orada olsaydın panik ve çaresizlik arasında nefes almak neredeyse imkansız olurdu. Çalışanlar kaçış yollarını arıyor ama radyasyon ve sıcak hava herkesi felç ediyordu. Kimileri yaralı arkadaşlarını taşımaya çalışıyor, kimileri sessizce donmuş bir şekilde duruyordu. Her nefes görünmez bir tehlikeyi içine çekmek demekti. Pripyat kasabasının sakinleri uykularında farkında olmadan ölümcül bir bulutun kapısını araladığını bilmiyordu. Ama o gece reaktörün içindeki küçük insan hataları, deneysel bir testin öngörülmeyen riskleri ve yetersiz güvenlik önlemleri birleşmiş, insanlığın belleğine kazanacak bir felaketi ortaya çıkarmıştı. O andan itibaren her şey değişti. Kontrol odasındaki mühendisler ilk şok ve korkunun ardından radyoaktif bulutun şiddetini fark etmeye başladılar. Her saniye, her nefes bu yeni ve görünmez düşmanla mücadele demekti ve felaketin etkisi sadece santrali değil, kilometrelerce ötedeki kasabaları, doğayı ve binlerce insanın hayatını sonsuza dek etkileyecekti. Patlamanın şokunu atlatan ilk
İlk insanlar itfaiyecilerdi. 01:30 civarında sirenler çalmaya başladı. Alevlerin ve mantar bulutunun yükseldiği bölgeye doğru aceleyle hareket ettiler. Sen o an orada olsaydın ağır bir metalik koku, yanık plastik ve elektrik yanığı karışımı bir hava ile nefes almak zorunda kaldığını hissederdin. Her adımda yüzüne çarpan sıcak hava ayaklarının altındaki asfaltı sanki eriyormuş gibi gösteriyordu. İtfaiyeciler radyasyonun ölümcül etkisini bilmeden yangına müdahale ediyorlardı. Binaların çatılarından yükselen alevler kırmızı ve mavi tonlarla gökyüzünü boyuyor. Mantar bulutu her saniye daha da büyüyordu. İlk grup içeri girdiğinde içerideki sıcaklık ve radyasyon yüzünden gözleri yanıyor, derileri karıncalanıyordu. Bazıları saniyeler içinde kusmaya başladı. Vücutları alışılmadık bir şekilde güçsüzleşti. Yangına müdahale ederken aynı zamanda yaralı işçileri kurtarmaya çalışıyorlardı. Kimileri ağır yaralı arkadaşlarını kucaklayarak çıkarmaya çalıştı. Kimileri donmuş bir şekilde yerde kıvranan teknisyenlere ilk yardımı yapıyordu. Her nefes, radyasyonla dolu görünmez bir gazı ciğerlerine çekmek demekti. Bazıları birkaç dakika içinde ağır radyasyon zehirlenmesi belirtileri göstermeye başladı. Baş dönmesi, kusma, kanama. Kimi itfaiyeci saniyeler içinde yere yığıldı. Dışarıdan bakıldığında bölge kaos içindeydi. Yangın hortumları su püskürtüyor, alevler ile mantar bulutu arasında mücadele veriliyordu. Ama radyasyon her şeyi görünmez şekilde etkiliyordu. Görevli ekipler saniyeler içinde yoruluyor ama görevleri durmuyordu. Çünkü bir kişi bile daha fazla içeride kalırsa hayatını kaybedebilirdi. Kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ama her adımda bilinmeyen bir düşmanla karşı karşıya olduklarını biliyorlardı. Radyoaktif bulut. Araçlar ilerlerken metallerin ve tozun neden olduğu yoğun bir sis ortamı görüşü neredeyse sıfıra indiriyordu. Bazı bölgelerde elektrik kesildi. Bazı alanlarda yapıların çatıları çökmüş, yollar tahrip olmuştu. Her hareket ölüm riskiyle doluydu. Gözlerinin önünde arkadaşlarının yere yığıldığını gören insanlar, mantar bulutunun gökyüzünü kapladığını ve itfaiyecilerin kararlılıkla korkusuzca ilerlediğini gördüler. Ama aynı zamanda bu cesaretin bir bedeli olduğunu, radyasyonun sessiz ve acımasız bir şekilde hayatlarını tahrip ettiğini de hissederdin. Eğer orada olsaydın, gözlerinin önünde arkadaşlarının yere yığıldığını gören insanları görürdün. Mantar bulutunun gökyüzünü kapladığını ve itfaiyecilerin kararlılıkla ve korkusuzca ilerlediğini görürdün. Aynı zamanda bu cesaretin bir bedeli olduğunu, radyasyonun sessiz ve acımasız bir şekilde hayatları tahrip ettiğini de hissederdin. O gece ilk müdahale ekiplerinden 30 kişi akut radyasyon zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Her biri görev bilinciyle bilinmeyen bir tehdide karşı savaşıyordu ve bu sadece bir başlangıçtı. Bölgedeki radyasyon saniyeler içinde binlerce insanın yaşamını değiştirecek, doğayı ve kasabaları sonsuza dek etkileyecekti. O dönem Çernobil nükleer santralinde teknik ayarlardan sorumlu personellerin yöneticisi olan, 2020'de ise Ukrayna Nükleer Enerji Sanayi Sektörü Emektarları Birliği Başkanlığını yürüten Maxim Kremen, patlamadan bir gün önce yaşadığı bir anı şöyle anlatıyor. 25 Nisan 1986 günü iş çıkışı santralden ayrılırken tesadüfen Dyatlov ve Kovalenko'ya rastladım. Kovalenko yanıma yaklaşarak reaktörün işleyişinde bir tuhaflık olduğunu söyledi. Ancak Dyatlov onu sert bir şekilde durdurdu ve sözlerini sürdürmesine izin vermedi. Bunun üzerinde durmamıştım. Çünkü bu benim sorumluluğumda değildi. Reaktör sorumlusu ve şef mühendis yardımcısının reaktördeki sorunun farkında olduklarını tahmin ettiğini belirten Kremen şöyle devam etti. Şef mühendis yardımcısı reaktörü durdurma komutunu verebilecek kararlılığa sahip değildi. Deneyi yerine getirememekten korkuyordu. Şef mühendisin mesleği elektrik mühendisliğiydi. Bu durumda yapması gereken tek bir şey vardı. Reaktörü durdurmak. Taşıdıkları mesleki sorumluluğa rağmen bu kararı almaya korktular. Pripyat'ta yaşayan Maxim Kremen 26 Nisan 1986 Cumartesi günü erkenden uyanmıştı. 6 yaşındaki oğluyla nehirde kano gezintisi yapmayı planlıyordu. Nükleer santrale 1 kilometre mesafede bulunan garajın yolunu tuttular. Sonrasını şöyle anlatıyor. Yolda santralde çalışan bir tanıdığıma rastladım. 4. reaktörün çatısının çöktüğünü söyledi. Şoke olmuştum. Oğlumla birlikte garaja vardığımızda 4. bloktan dumanlar yükseldiğini gördüm. Garajın çatısına çıktığımda korkunç bir tabloyla karşılaştım. Reaktörün kapağı geniş bir açıyla kalkmıştı ve boru hatları üzerinde asılıydı. Bunun üzerine eve dönmeye karar verdim. Mesai arkadaşlarımla benim evimde toplandık ve kazayı konuşmaya başladık. Pripyat'tan çıkmak mümkün değildi. Tüm dolmuşlar durdurulmuştu. Özel otomobillerle de çıkışa izin verilmiyordu. Pripyat'ta 26 Nisan'ın diğer günlerden bir farkı yoktu. Günlük hayata
dair hiçbir uyarı ve sınırlama yapılmadı. İnsanlar gruplar halinde toplanıyor ve santraldeki kazayı konuşuyorlardı. Cumartesi akşamı Pripyat'ın parti ve belediye yöneticileri ailelerini şehir dışına çıkardılar. Bu haber hemen yayıldı. Biz ise esirdik. Pazar günü insanları götürmeye başladılar. Kazadan önce her şey normaldi. İnsanlar otomobil satın alıyor, evlerini yapıyorlardı. Umutları vardı ama bir an geldi ve onlar için değerli olan her şey yok oldu. Saat 01:30 civarı. Reaktörün patlamasından hemen sonra Pripyat'ın itfaiye istasyonunda acil çağrı geldi. Vasili Ignatenko genç ve deneyimli bir itfaiyeci olarak arkadaşlarıyla birlikte bölgeye hızla yöneldi. Daha ilk dakikalarda alevlerin ve yoğun buharın arasına girmeleri gerekiyordu. Görünür dumanın ötesinde hissedilen bir metalik tat, havada asılı ölümcül bir enerji vardı. Çernobil faciasına ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiyecilerin ve radyasyonlu havayı soluyanların hastanedeki günleri tarihe kara bir leke olarak geçti. Bu kahramanlar farkında olmadan ölümcül bir tehdide karşı savaştılar ve çoğu hastanelerde acı içinde son nefesini verdi. Çernobil faciası sonucunda 134 kişi akut radyasyon sendromu tanısı aldı ve bunlardan 28'i ilk 3 ay içinde hayatını kaybetti. Vasili Ignatenko 14,5 sievert radyasyon dozu alarak en yüksek maruziyet yaşayan itfaiyeciydi ve 2 hafta sonra hayatını kaybetti. Ignatenko o anı şöyle anlatmıştı. Hava öylesine tuhaftı ki nefes almak bile zorlaşıyordu. Derin bir yanma hissi boğazımı yakıyor, gözlerimi yaşartıyordu. Ama görevimizi bırakmak imkansızdı. Birlikte çalışan itfaiyecilerden Leonid Telyatnikov da durumu benzer şekilde ifade etmişti. Alevlerin içinde ilerlerken sadece yangınla değil, görünmeyen bir düşmanla savaştığımızı fark ettim. Radyasyonu göremiyorsunuz ama vücudunuz her saniye onu hissediyor. Patlamadan sonra Pripyat Hastanesi'ne ilk gelenler itfaiyeciler ve santral çalışanlarıydı. Vasili Ignatenko gibi isimler reaktörün çatısında çalışırken aşırı radyasyona maruz kaldılar. İlk başta baş dönmesi, kusma, halsizlik gibi belirtilerle hastaneye kaldırıldılar. Ancak kısa süre içinde bu belirtiler akut radyasyon sendromuna dönüşerek cilt yanıkları, iç organlarda kanamalar ve bağışıklık sisteminin çökmesi gibi ağır semptomlara yol açtı. Ignatenko'nun eşi hastanedeki günleri şöyle anlatmıştır. Vasili'yi gördüğümde bedeni ve yüzü tamamen yanmıştı. Doktorlar elinden geleni yapıyordu ama radyasyon vücudunu tamamen işgal etmişti. Günler ilerledikçe nefes almak bile zorlaştı. Leonid Telyatnikov tedavi sürecini hatırlarken izole odalarda yalnız bırakıldıklarını ve enfeksiyon riskinin çok yüksek olduğunu söylüyordu. Bizi camla çevrili odalara koydular. Her nefesimiz vücudumuzu parçalayacak kadar güçlü, görünmez bir düşmanla mücadele demekti. Vasili Ignatenko aldığı 14,5 sievertlik radyasyon dozu nedeniyle sadece 2 hafta yaşayabildi. Onun ölüm haberi hem meslektaşlarını hem de eşini derinden sarstı. Hastalar Moskova'daki özel hastanelere sevk edildi. Leonid Telyatnikov gibi bazı itfaiyeciler bağışıklık sistemlerinin çökmesi nedeniyle izole odalarda tedavi altına alındılar. Telyatnikov yaşadığı durumu bir AIDS hastası gibi hissettim diyerek tanımlamıştır. Diğer itfaiyeciler ve santral çalışanları da benzer şekilde radyasyonun yıkıcı etkileriyle karşılaştı. Beyaz kan hücrelerinin hızla yok olması, enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakıyor, vücutta iç kanamalar ve organ yetmezlikleri baş gösteriyordu. Tedavi süreci acı verici ve umutsuzdu. Vücuttaki beyaz kan hücrelerinin yok olması, enfeksiyonlara karşı savunmasız hale gelmelerine neden oldu. Bazı hastalar tedavi sırasında yalnız birkaç gün hayatta kalabildi. Hayatta kalanlar ise uzun vadeli sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ettiler. Hayatta kalanlar uzun yıllar boyunca kanser, kalp hastalıkları, genetik bozukluklarla mücadele ettiler. Bu insanlar Çernobil faciasının sessiz kahramanları olarak tarihe geçti. Çernobil faciası sadece bir nükleer kazadan ibaret değildi. Aynı zamanda insanlığın doğaya karşı sorumsuzluğunun bedelini ödediği bir trajediydi. İtfaiyeciler ve havayı soluyanlar bu facianın sessiz kahramanları olarak tarihe geçtiler. Sen kendini Pripyat sokaklarında buluyorsun. Gökyüzünü kaplayan mantar bulutunu görüyorsun. Ama çevrendeki insanlar hala tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Sovyet yetkililer halka ve dış dünyaya karşı sessiz bir politika izliyordu. Resmi haberlerde küçük bir kaza ve önemsiz bir arıza olarak lanse ediliyordu. Kimse gerçek radyasyonun seviyelerini bilmiyordu. Sokaklarda polis ve askerler dolaşıyor, insanlara panik yapmamaları için talimat veriyordu. Otobüsler ve kamyonlar kasabaya girip çıkarken yetkililer sakin bir tavır takınmaya çalışıyordu. Ama gözle görülür şekilde insanlar korkmuş ve şaşkın. Bazıları bir şeyler gizleniyor diye fısıldıyor, bazıları ise inanmıyor. Dış dünyaya ise
ise bilgi çok sınırlıydı. Sovyet hükümeti uluslararası ajansları ve komşu ülkeleri olayın boyutunu küçümseyerek bilgilendirdi. İlk patlamadan birkaç gün sonra İsveç'te ölçülen yüksek radyasyon seviyeleri üzerine uluslararası dikkat çekildiğinde Sovyetler hala olayı saklamaya çalışıyordu. Basın açıklamaları gecikmeli ve kontrollüydü. Resmi söylem halkı paniğe sürüklememek ve Sovyet sistemini itibarını korumak üzerine kuruluydu. Sen kendini 26 Nisan'ın ilk ışıklarıyla Sovyetlerin bürokratik odalarında buluyorsun. Reaktörün patlamasının hemen ardından gerçek boyutlarıyla yüzleşmek zorunda kalan yetkililer halktan ve dış dünyadan gelen soruları yönetmeye çalışıyor. Başlangıçta Sovyetler olayın ciddiyetini gizlemeye çalıştı. Dış ülkeleri küçük bir teknik aksaklık olarak bilgilendirdi. Ancak birkaç gün içinde İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerde radyasyon seviyelerinin yükseldiği tespit edildi. Bu durum Sovyetlerin uluslararası alanda artık saklanamayacak kadar büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunu gösteriyordu. Bu nedenle sınırlı ve geç bir şekilde yardım çağrısı yapıldı. Özellikle radyasyon ölçümü ve nükleer uzmanlık konusunda dış uzmanlardan destek istendi. Ama yardım çağrısı bile kontrol altındaydı. Sovyetler ülkenin prestijini ve nükleer itibarını korumak için süreci sıkı bir şekilde denetledi. Bu yüzden yardım tam anlamıyla kriz yönetimi değil, daha çok zararın boyutunu gizleme ve kontrol altında tutma amaçlı bir girişim olarak kaldı. Reaktörün patlamasının hemen ardından kontrol odasında hayatta kalan mühendisler ve acil müdahale ekipleri radyasyonun etkisini henüz tam anlamıyla bilmiyorlar. Şehre yayılan ölümcül bulutun farkında olmadan dışarı çıkan bazı işçiler birkaç saat içinde yüksek dozda radyasyon alıyor, kusuyor, ateşler içinde kıvranıyor. Hastaneler daha önce görülmemiş bir kalabalıkla karşı karşıya. Solunum yetmezliği, bulantı, yanıklar, radyasyon zehirlenmesiyle dolu yataklar. Doktorlar ve hemşireler çaresiz ama bir yandan da yılmadan çalışıyorlar. Sovyetler Birliği yönetimi ise dışarıya sessiz kalıyor. Halkı panikletmemek için bilgi kısıtlanıyor. Radyasyon tehlikesi kontrol altında olarak açıklanıyor. Ancak durum giderek kritikleşince gizlilik ve propaganda arasında bir denge kurmak zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda uluslararası yardım çağrısı yapılıyor ama çok temkinli. Almanya, İsveç ve bazı batı ülkelerden radyasyon ölçüm cihazları, koruyucu giysiler, acil müdahale ekipmanları ve uzman mühendisler talep ediliyor. Almanya'dan gelen Geiger-Müller sayıcıları ve taşınabilir dozimetreler santral çevresindeki radyasyon seviyesini ölçmek için kullanılıyor. Ama cihazlar gelmeden önce saatler, günler geçiyor. O sırada Pripyat halkı ve itfaiyeciler hala ölümcül bulutun içinde çalışıyor. Sovyet uzmanlar dışarıdan gelen yardım ekiplerini de kontrollü bir şekilde sahaya yönlendiriyor. Çünkü bilgi yayılırsa hem politik imaj zedelenebilir hem de ulusal gurur incinebilirdi. Sabah güneşi Pripyat kasabasına doğarken hava hala tuhaf ve ağır bir sessizlikle kaplıydı. Çernobil nükleer santralinden yükselen mantar bulutu hala gökyüzünü karartıyor, kasabanın üzerinden ölümcül bir gölge gibi süzülüyordu. İnsanlar ne olduğunu tam olarak anlamadan panik içinde dışarıya çıkmaya başladı. Gözlerini açtığında Pripyat sokakları sessiz ama ölümcül bir telaşla doluydu. Sokaklarda aceleyle toplanmış aileleri, evlerinden sadece birkaç kişisel eşya alarak yola çıkan insanları görüyorsun. Çantalar, bavullar, oyuncaklar ve günlük eşyalar bırakılmış. Her adımda terk edilmiş bir hayatın izleri seni sarsıyor. Çocuklar korkuyla annelerine sarılıyor. Yaşlılar şaşkın ve sessiz. Bir anda kasaba terk edilmiş bir şehir gibi sessizleşiyor. Sadece araçların gürültüsü, sirenlerin çığlığı ve insanların endişeli fısıltıları duyuluyor. 27 Nisan sabahı itibariyle Sovyet yetkililer yaklaşık 135 bin kişilik bir nüfusu güvenlik bölgesinden tahliye etmeye başladı. Bu süreç bir hafta sürdü. İnsanlar resmi otobüsler ve trenlerle bilinmez bir geleceğe doğru götürülüyordu. Evler kilitleniyor, sokaklar bomboş kalıyor ve geride kalan sadece radyasyonun sessiz gölgesi. Tahliyeye gönderilen insanlar hem fiziksel hem de psikolojik baskı altındaydı. Bazıları için bu hızlı ve ani ayrılık hayatlarının en travmatik anıydı. Küçük çocuklar annelerinin kollarında sessizce ağlıyor. Babalar çaresizce çocuklarını teselli etmeye çalışıyordu. Herkesin aklında tek bir soru vardı. Evimize, mahallemize tekrar dönebilecek miyiz? Sokakları dolduran otobüsler, trenler ve askerler soğuk sabah havasında bu felaketin ağırlığını hissettiriyordu. Bazı aileler yanlarına yalnızca birkaç eşya alabilmişti. Evcil hayvanlarını, anılarını, tüm geçmişlerini geride bırakmak zorunda kalmışlardı. Ve hiç kimse radyasyonun görünmez tehdidini tamamen anlayamıyordu. Havadaki metalik, acı tatlı koku her nefeste insanlara hatırlatıyordu. Bu felaket
tehdit yalnızca fiziksel değil, yaşamın kendisine dair bir uyarıdır. Tahliyeden sonra insanlar geçici barınaklara yerleştirildi. Okullar, spor salonları ve boş fabrikalar yeni evleri oldu. Ancak herkes için güvenli bir sığınak yoktu. Radyasyonun görünmez tehdidi sadece fiziksel bir tehlike değildi. İnsanların zihinlerinde de kalıcı bir korku ve belirsizlik vardı. İnsanlar birkaç günlüğüne gideceğiz diyerek yola çıktı. Ama geri dönmek onlar için bir daha mümkün olmadı. Bu tahliye hem bir insanlık krizinin hem de çevresel felaketin en dramatik göstergesiydi. Çernobil felaketi bir anlık patlamadan çok öteydi. İnsanlık felaketin ardından bir hafta boyunca bir başka gerçeği öğrendi. Güvenlik sadece mühendislik değil, aynı zamanda bilinç ve zamanla sağlanabilirdi. Felaket nesiller boyu hatırlanacak ve anlatılacak bir trajediye dönüştü. Gözlerini kapattığında bile radyasyonun varlığını hissediyorsun. Görünmez bir düşman her nefeste seni sarıyor. Çernobil çevresindeki ormanlar, tarlalar ve göller bir zamanlar canlı ve renkliydi. Şimdi ise sessiz ve solgun. Ağaçlar kuruyor, toprak çatlamış, sular kirlenmiş, hayvanlar ya ölüyor ya mutasyon belirtileri gösteriyor. Tavşanların, kuşların ve böceklerin davranışları değişmiş. Bazıları garip şekillerde doğuyor. Doğa yaşanan felaketin izlerini sessizce ama kalıcı biçimde taşıyor. İnsanlar şehirlerine geri dönebilmek için yıllarca bekleyecek. Bu çocuklar ki Pripyat sokaklarında oyun oynuyordu. Artık tiroid kanseri riski altında. Vücutlarında görünmez bir düşman dolaşıyor. Yetişkinler kronik hastalıklar, bağışıklık sorunları ve psikolojik travmalarla yüzleşiyor. Felaketin üzerinden yıllar geçse de radyasyonun etkileri nesiller boyu sürecek. Her yeni doğan çocuk geçmişin gölgesini taşıyacak. Tarımlar zehirlenmiş, kaynakları kullanılmaz hale gelmiş. İnsanlar artık toprağa güvenemiyor. Doğanın kendi kendine onarma yeteneği ise yavaş ve sınırlı. Bütün bunlar Çernobil'in sadece bir nükleer kaza değil, insanın doğaya ve kendi yarattığı teknolojiye karşı olan kırılganlığının dramatik bir göstergesi olduğunu hatırlatıyor. Felaketin ilk saatlerinde ve günlerinde Çernobil'de çalışanlar ve yakın çevresindekiler için tablo dehşet vericiydi. İlk müdahale sırasında radyasyona doğrudan maruz kalan itfaiyeciler ve teknisyenlerden 30 kişi birkaç hafta içinde akut radyasyon sendromu nedeniyle hayatını kaybetti. Derin yanıklar, kusmalar, kanamalar, sürekli yükselen ateş, ölümün sessiz ama acımasız yüzünü gösteriyordu. İlk 3 ay içinde santral personeli ve Pripyat'taki bazı sakinler dahil olmak üzere yüzlerce insan yoğun radyasyon zehirlenmesi geçirdi. Bunların bir kısmı uzun süre hastanede yaşam mücadelesi verdi. Alexander Akimov patlamadan 15 gün sonra kontrol odasında görev yaparken maruz kaldığı radyasyon yüzünden hayatını kaybetti. Leonid Taptunov sadece 3 gün dayanabildi. Uzun vadede ise etkiler daha sinsi bir şekilde ortaya çıktı. Yaklaşık 6.000'den fazla vaka tiroid kanseri ve diğer radyasyon kaynaklı kanser türleriyle ilişkilendirildi. Özellikle çocuklar radyasyona karşı daha savunmasız oldukları için büyük risk altındaydı. Binlerce insan kronik sağlık sorunları yaşadı. Bağışıklık sistemindeki zayıflama, kardiyovasküler hastalıklar ve endokrin bozuklukları ile mücadele etmek zorunda kaldı. Bölge sadece insan yaşamını değil, ekosistemi de derinden etkiledi. Toprak, su ve bitkilerde biriken radyoaktif elementler yıllar boyunca hem hayvanların hem de insanların sağlığını tehdit etti. Felaketin ardından hazırlanan raporlar Çernobil'in önümüzdeki 70 yıl boyunca en az 10.000 kanser vakasına yol açabileceğini gösteriyor. Bazı araştırmalar global ölçekte 25.000 kişiye kadar etkilenebileceğini öngörüyor. Çernobil yalnızca bir nükleer kaza değil, ölüm, yaralanma ve hastalığın insan ve çevre üzerindeki kalıcı izlerinin dramatik bir sembolü olarak tarihe geçti. Felaketin ardından yıllar boyunca bilim insanları radyasyonun insan vücudu ve çevre üzerindeki etkilerini titizlikle incelemeye başladı. İlk dikkat çeken olgu özellikle çocuklar ve ergenlerde tiroid kanseri vakalarının artmasıydı. Radyoaktif iyot tiroid bezine yoğun şekilde birikiyor ve bezin normal işlevini bozuyordu. 1986 ve 1995 yılları arasında Ukrayna, Belarus ve Rusya'nın etkilenen bölgelerinde yaklaşık 6.000 tiroid kanseri vakası kayıtlara geçti. Çoğu hasta çocuk ve gençti. Hastalık yıllar sonra kendini belirgin bir şekilde gösteriyordu. Bunun dışında radyasyona maruz kalan yetişkinlerde de uzun vadeli sağlık sorunları ortaya çıktı. Lösemi, tiroid dışı kanserler, kardiyovasküler hastalıklar ve bağışıklık sistemi bozuklukları. Bazı araştırmalar kazanın etkilerini 70 yıl boyunca sürecek bir sağlık krizi olarak tanımladı. Nitekim radyasyonun DNA üzerinde bıraktığı hasar, kuşaklar boyunca kalıcı genetik riskler
eser oluşturdu. Çernobil'in ekosistem üzerindeki etkileri de korkutucuydu. Ormanlar, göller ve topraklar radyoaktif elementlerle kirlenmiş, hayvan popülasyonları azalırken bazı türler mutasyona uğramıştı. Bu durum sadece Sovyetler Birliği'ni değil, Kuzey Yarımküre'deki ekosistemi ve gıda zincirini de etkileyerek uluslararası boyutta endişeye yol açtı. Bilim insanları yıllar süren araştırmalarla felaketin etkilerini izledi ve raporladı. Çernobil yalnızca bir nükleer kazadan ibaret değildi. Aynı zamanda insanlığın radyasyonun uzun vadeli ve sessiz tehlikeleri karşısında ne kadar savunmasız olduğunu gösteren bir uyarı niteliği taşıyordu. Felaketin üzerinden yıllar geçti ama Çernobil'in gölgesi hala Sovyetler Birliği'nin topraklarında, hatta dünyanın dört bir yanından hissediliyordu. Pripyat'ın boş sokakları, terk edilmiş okullar ve oyun alanları sadece radyasyonla kirlenmiş değildi. Aynı zamanda bir rejimin sakladığı sırların, ihmallerin ve kontrolün sembolü haline gelmişti. Sovyetler için Çernobil hem politik bir felaket hem de uluslararası prestij kaybıydı. Hükümet kazanın ardından günlerce gerçekleri sakladı. Halkı bilgilendirmekte gecikti. Uluslararası toplumla teması sınırladı. Fakat radyasyon sınır tanımadı. Bulutlar Belarus, Ukrayna ve Rusya'yı aştı. Skandinavya'dan Avrupa'nın batısına ulaştı. Bu, Sovyetlerin kontrol illüzyonunu paramparça etti. Dünya, Çernobil'i sadece bir kaza olarak değil, totaliter yönetimlerin bilgi saklama ve güvenlik önlemlerindeki başarısızlıklarının somut göstergesi olarak gördü. Felaket, nükleer enerji tartışmalarını küresel boyuta taşıdı. Güvenlik standartlarının ne kadar hayati olduğunu herkese hatırlattı. Bir yandan bilim insanları radyasyonun etkilerini incelemeye devam ederken, diğer yandan medya ve aktivistler Çernobil'in sessiz şehirlerini belgelerle dünyaya tanıttı. Çernobil, Sovyetler Birliği'nin çöküşünün sembollerinden biri haline geldi. Halkın devlete olan güveni sarsıldı. Felaket, siyasi ve sosyal değişimlerin tetikleyicisi oldu. Aynı zamanda dünya tarihinde nükleer felaketlerin insanlık ve ekosistem üzerinde uzun süreli etkileri konusundaki farkındalığı arttırdı. Çernobil bir uyarıydı. Teknoloji ve güç kontrol edilmezse insanlığın kendisine karşı dönmeye hazırdır. Bilim insanları felaketin etkilerini yıllarca incelediler. İlk bulgular özellikle çocuklarda tiroid kanseri artışı olduğunu ortaya koydu. İlerleyen yıllarda yapılan araştırmalar Çernobil'in 70 yıl boyunca Rusya'da 10.000, dünya genelinde ise 25.000 kanser vakasına neden olabileceğini gösterdi. İnsanlar sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da travmalar yaşadı. Felaketin etkisi nesiller boyunca hissedildi. Felaket sadece fiziksel yıkım değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik travmanın da sembolü haline gelmiş, insanlar için hayat bir daha eskisi gibi olmayacaktı. Radyasyonun görünmez eli, çevreyi ve insan sağlığını yıllarca, belki nesiller boyu şekillendirecek. Ve işte gözlerini yeniden açıyorsun. Çernobil'in o sessiz, terk edilmiş manzarasıyla karşı karşıyasın. Pripyat'ın sokakları bomboş. Evler, okullar, oyun alanları, bir zamanlar yaşayanların anılarıyla dolu ama terk edilmiş. Radyasyonla kirlenmiş toprak, ağaçlar ve hayvanlar sessiz birer tanık. Onlar da insanlığın ihmali ve aceleciliğinin bedelini ödüyor. Böyle bir felaket sadece bir teknik arıza ya da birkaç kişinin hatası değil. İhmaller, baskılar, eksik önlemler ve insanın doğayı kontrol edememe arzusunun birleşiminden doğan bir trajediydi. Bu gece burada Çernobil'in sessizliğinde gördüğün her detay sadece Sovyetler Birliği'nin değil, tüm dünyanın insanlık tarihindeki en karanlık anlarından birine dair bir hatırlatma. Burası nükleer enerji ve insan hatasının birleştiği, acı ve kayıplarla dolu bir sahne ve belki de en önemlisi burası bize şunu hatırlatıyor. İnsanlık her zaman doğa ve teknoloji karşısında hesap verecek. Bilim insanları felaketin etkilerini yıllarca incelediler. İlk bulgular, felaket sadece fiziksel yıkım değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik travmanın da sembolü haline gelmiş. İnsanlar için hayat bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Radyasyonun görünmez eli, çevreyi ve insan sağlığını yıllarca, belki nesiller boyu şekillendirecek.